Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere karnabahar kızartması tarifi vereceğim. Kış aylarındayız ve bu karnabahar çok sağlıklı. Yemeğini yapın, turşusunu yapın, kızartmasını yapın. Ve biz de bugün ne yapacağız? Kızartmasını yapacağız. Hatta köftesi dahi oluyor. Daha önce sizlere köftesinin de tarifini, turşusunun tarifini, hepsinin tarifini vermiştim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olanlar da bildirimleri açmayı unutmasın. Karnabahar kızartmasının tarifine geçelim. Ben şöyle küçük bir karnabahar kullanacağım. İstediğiniz büyüklükte alabilirsiniz ama bu bize yeterli. Çünkü bir kerekte bitsin, yarına kalmasın. Hemen başlayalım. Çıtır çıtır bir karnabahar kızartması nasıl yapacağız? Bir tane karnabaharı alıyoruz pazardan. Tabii ben bunu aldım. Hemen şimdi karnabaharları hazırlamaya başlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? Karnabaharın yapraklarını keseceğiz. Şöyle bu yeşil kısımlarını alıyoruz. Karnabaharın yapraklarını aldık. Şimdi şöyle çiçekli kısımlarının çiçeklerini koparacağız. Bakın bu şekilde küçültmemiz lazım. Şöyle kızaracak gibi küçülteceğiz. Bıçak kullanmanıza gerek yok. Elinizle çok kolay şöyle parçalayabilirsiniz. Saplarını da kestik karnabaharın. Küçülttük. Bu şekilde küçülteceğiz. Çok fazla da küçük olmayacak. Çünkü kaynarken parçalanmasın. Şimdi bunları tenceremize koyacağız. Ve tenceremizde birazcık kaynatacağız. Tenceremizi alıyoruz. Doğradığımız karnabaharları tenceremize bırakıyoruz. Şöyle üzerini çıkarana kadar su koyacağız ve daha sonra kaynatacağız. Hemen ocağımıza gidelim. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Üzerine çıkacak kadar şimdi su koyuyoruz. Şöyle karnabaharların üzerine çıkacak kadar suyunu koyduk. Birazcık da tuz atıyoruz. Tuzuyla birlikte çok fazla tuz atmıyoruz. 5 dakika karnabaharları haşlayacağız. Ocağımızı yaktık. Karnabaharlarımız kaynamaya başladı. Şöyle kaynadıktan sonra bir 5 dakika kaynattık mı ocağı kapatacağız. Devam etsin kaynamaya. Şöyle bir bakalım. Yumuşamaya başladığı zaman ocağımızı kapatacağız. Karnabahar pişti. Ocağı kapatıyoruz. Şimdi suyunu süzelim. Suyunu süzüyoruz. Evet. Karnabaharları haşladık. Biraz soğusun. O soğurken de biz sosunu yapalım. Burada beklesin. Karnabaharları haşladık. Şimdi bulayacağımız sosunu hazırlayacağız. Sos için bize gerekli olan malzeme. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı kabımızın içine kırıyoruz. Üzerine bir çay bardağı süt ilave ediyoruz. Birazcık tuz. Kırmızı pul biber, isteğe bağlı karabiber, kimyon ne isterseniz koyabilirsiniz. Birazcık da karbonat koyuyoruz. Ne kadar? Şöyle ondan da bir çay kaşığına yakın. Şöyle bir çay kaşığı karbonat koyuyoruz. Koyduğumuz malzemeleri güzelce çırpıyoruz. Yağ koymuyoruz. Yağ zaten gerek yok kızartacağımız için. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Yumurtayı güzelce çırptık.
Unumuz var. Unumuzdan şöyle bir kaşık koyalım. Duruma göre birazcık daha koyabiliriz. Çok aşırı sulu olmayan böyle cıvık bir hamur elde edeceğiz. Ne gibi? Akıtma hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Şöyle çırpalım. Birazcık daha un koyuyoruz. Bir yemek kaşığı az geldi. Şöyle çok dolu değil. Yarımdan birazcık fazla. Unu tekrar ilave ettik. Tamam, şimdi kıvamını tutturduk. Şimdi hemen kızartma işlemine geçeceğiz. Kıvamı gördüğünüz gibi şu şekilde, çok sulu olmayan, çok da koyu olmayan bir kıvam olacak. Bu hazır oldu. Hemen şimdi kızartmaya geçeceğiz. Karnabaharlarımız soğudu. Şöyle bakın, alacağız. Bu şekilde. Bu şekilde hazırlayıp kızgın yağda kızartacağız. Tavamızı ocağa koyalım. Şöyle alalım bunları. Tavamızı ocağa koyduk. Sıvı yağını koyduk. Şimdi kızartmaya başlayacağız. Çok fazla da yağ dökmenize gerek yok. Bu hazırladığımız sosta koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi alt üst kızartacağız. Kızarmasını bekliyoruz. Kızardığı zaman alt üst çevireceğiz. Şöyle bakalım. Oo, çok güzel. Çıtır çıtır. Nar gibi kızardı. Başlıyoruz çevirmeye. Tarafı kızardı. Çevirdik. Şimdi diğer tarafını kızartıyoruz. Karnabaharlarımız kızardı. Şimdi artık alalım tabağımıza. Karnabaharlarımızı kızarttık. Şimdi yoğurdunu hazırlayacağız. Şimdi üzerine isteğe bağlı sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Böyle üzerine biraz da yoğurt gezdirelim. Çok güzel oldu be. Şöyle. Bu kadar yeterli. Yoğurdumuzu da koyduk. Hazır. Mis gibi çıtır çıtır özel soslu, yoğurtlu karnabahar kızartmamızı hazırladık. Evet, o kadar hazırladık. Tadına tuzuna bakmadan olur mu? Hemen tadına bakıyoruz. Şöyle sıcak şu anda. Yoğurt yerine şöyle bir bandıralım. Süper olmuş. Elime koluma sağlık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yaparsınız. Çok kolay. Küçücük bir karnabahardan hazırladık. Kış geçmeden yapın derim.
Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Paylaşın ki kanalımız büyüsün, günden güne gelişsin. Bu arada abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasın. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın.